Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu Leylani servisi hastalık ve zararlıları. Leylani servisiyle oluşturmuş olduğunuz bir çiti etkileyen birçok hastalık ve zararlı mevcuttur. Bugünkü videomuzda sizlerle Leylani servisini etkileyen zararlılardan olan spittle bug'ı yani tükürük böceği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Leylani servisinin çit olarak dünyada çok popüler olmasının temel sebebi çok hızlı büyümesi. Çok hızlı büyümesi, çok tercih edilmesi, dolayısıyla dikiminin çok yapılmasına bağlı olarak hastalık ve zararlılarının artmasına neden olmuştur. Leylani servisi fidanlıklar tarafından ilk tanıtıldığında hastalık ve zararlılara karşı dirençli olduğu anlatılsa da günümüzde Leylani servisinin hastalık ve zararlıları konusunda oldukça hassas olduğu ortaya çıkmıştır. Leylani servisi hastalıklarının başında bot kanseri ve seridiyum kanseri gelmekte. Bu iki kanser türünün maalesef kimyasal bir çözümü yoktur. Fungisitlerle tedavi edilmesi mümkün değildir. Bot kanseri ve seridiyum kanserine yakalanmış, maruz kalmış bir Leylani servisi için yapılacak tek şey kanserli bölgenin kesilerek alınmasıdır. Leylani servisi hastalıklarından diğerleri ise iğne yanıklığı ve yaprak ucu yanıklığıdır. Bu iki hastalığa karşı fungisitler ve bakırlı ilaçlar etkilidir. Doğal olarak tedavisi mümkündür. Leylani servisi zararlıları bölgesel olarak değişmektedir. Örneğin Perilerin Bahçesi içerisinde tükürük böceği çok yoğun bir popülasyona ulaşmıştır. Bunun tedavisi nasıl yapılıyor? Bunu bugün sizlerle paylaşacağım. Birinci olarak tükürük böceği, ikincisi torbalı kurtlar, ardıç pul böcekleri ve ladin örümcek akarları da Leylani zararlılar arasında yer almaktadır. Leylani servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitteki amacımız nedir? Bu çitimizin yıl boyunca bu şekilde pul yapraklarının yeşil bir şekilde kalmasını hedefleriz. Ancak yıl boyunca süreci doğru yönetemememizden kaynaklı Leylani servisimizde hastalık ve zararlılar meydana çıkabilir. Leylani servisiyle oluşturmuş olduğumuz çiti doğru bir şekilde yönetmemiz için öncelikle çit nedir ve ne için yaparız? Çitin tanımı iki ya da daha fazla bitkinin bir hat üzerine belirli aralıklarla dikilmesine biz çit diyoruz. Çit bitkisi olarak da birçok bitki kullanabiliriz. Herdem yeşil bitkiler ya da yaprak döken bitkileri çit olarak kullanmamız mümkündür. Çit bitkisi olarak birçok bitki kullanabiliriz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Leylani servisiyle oluşturulmuş bir çit ya da şu an mavi atlas sediriyle oluşturmuş olduğum 12 adet mavi atlas sedirinden oluşan bir çit ya da şu an mavi selviyle oluşturmuş olduğum bir çit ya da şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Akdeniz servisiyle oluşturmuş olduğum bir çit ya da mavi ladinle oluşturmuş olduğum bir çit ya da batı masasıyla oluşturmuş olduğum bir çit ya da burada Taxus baccata fastigiata sütun porsukla oluşturmuş olduğum bir çit. Sizlerle Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan farklı bitki türleriyle oluşturulmuş çitleri gösterdim. Burada ifade etmek istediğim şu: çit birden fazla bitkiyle meydana getiriliyor. Yani şu an Perilerin Bahçesi içerisinde 225 adet Leylani ile oluşturulmuş bir çit mevcut. Çit oluştururken onlarca, yüzlerce ya da binlerce bitki kullanıyorsunuz. Doğal olarak bunların dikimi, sürecin yönetilmesi çok büyük emek, çok büyük maliyet ve çok büyük işçilik gerektiriyor. Doğal olarak da bunların hastalık ve zararlılara karşı doğru bir şekilde korunması ve bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Siz normalde bahçenize dikmiş olduğunuz bir adet Leylani servisini herhangi bir hastalık ve zararlıya maruz kalmış ise ne yapıyoruz? Onu çıkarıp bahçenizden
atabilirsiniz. Ancak burada yüzlerce binlerce bitkiden bahsediyorum. Bunların dikimi, bakımı onlarca ya da yüzlerce yıl çok büyük sizlere maliyet getirecek. Şu an Perilerin Bahçesi içerisindeki oluşturmuş olduğum 225 adet çiti 14. yılı. 14 yıldır her yıl bakım giderleri var. Bu ileriki yıllarda da devam edecek. Hem işçilik anlamda hem maliyet anlamında. Doğal olarak bunların hastalık ve zararlara karşı çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Eğer siz Leylani serilerinin 225 adet buradaki Leylani servisinden bir tanesinde bir hastalık ya da zararlı meydana gelirse bu hastalık ve zararlılar komple diğer çitteki bitkilere de bulaşıyor. Yani burada ifade etmek istediğim şu. Buradaki 225 adet Leylandi servisi bir bitki olarak düşünün. Çünkü Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğumuz çit birbirine girmiş durumda. Birbirleriyle temas halinde, birbirleriyle rekabet halinde, güneş anlamında, besin maddesi anlamında ve su alımı konularında hepsi birbiriyle yoğun bir rekabet halinde. Eğer birinde herhangi bir hastalık olması durumunda yandaki Leylandi servileri o hasta Leylandi servinin besin maddesini, suyu ve güneş ışığını çalacaktır. O yüzden buradaki Leylandi servilerini doğru yönetip yıllık bakımlarını doğru bir şekilde yapıp hastalık ve zararlara karşı ilaçlaması doğru bir şekilde yapılmalı. Su yönetimi doğru bir şekilde yapılmalı ve gübreleme çok doğru bir şekilde yapılmalı. Evet, bugünkü zararlımız spidol bakı, tükürük böceği. Evet, şu an görmüş olduğunuz tükürük böceği nimfleri tarafından oluşturulmuş köpükler. Bakın beyaz köpükleri görüyorsunuz. Şimdi yakın çekimden size göstereceğim. Evet, şu an ekranda görmüş olduğunuz şu beyazlıklar tükürük böceği nimfleri tarafından bırakılmış köpükler. Bakın şu an nimflerin tükürük böceğinin Leylandi servisine vermiş olduğu zararı görüyorsunuz. Dalların öz suyunu tamamen emerek beslenmiş. Bakın burada yine köpükleri de görmektesiniz. Beyazlıklar köpükleri. Bakın yine nimflerin köpüklerini görmektesiniz. Buradaki Leylandi'nin dallarını tamamen kurutmuş. Leylandi servisinin zararlılarından olan tükürük böceğinin tespitini nasıl yaparsınız? Tükürük böceğinin tespiti ilkbaharda tükürük böceği nimfleri tarafından sıvı salgılanır. Bu sıvılar beyaz köpük şeklinde ya da tükürük şeklindedir. Doğal olarak ilkbaharda bu nimflerin salgılamış olduğu köpükleri gördüğünüz an bahçenizde Leylandi serilerinde nimfler ve doğal olarak tükürük böcekleri mevcuttur. Tükürük böcekleri genel olarak Leylandi serilerine zarar vermez. Ancak az sonra göstereceğim gibi Leylandi servisinde eğer tükürük böceği popülasyonu çok artmışsa Leylandi servinizin dallarının öz suyunu emerek beslendikleri için dallarınızı kurutmaya başlayacak. Doğal olarak yüksek popülasyonda eğer zamanında kültürel ya da kimyasal tedbir almazsanız Leylandiniz tamamen kuruyup ölecektir. Tükürük böceğinin varlığını bahçenizde gördükten sonra yani nimflerin oluşturmuş olduğu köpükleri gördükten sonra yapacağımız işlem nedir? Birincisi köpüklerin olduğu yerlere
basınçlı su fışkırtmak. Böylelikle o bölgedeki tükürük böcekleri ve nifler Leylandii servinizden aşağı doğru inecektir. Tükürük böceklerini ve niflerini bu şekilde basınçlı su tutarak Leylandii servimizden uzaklaştırabiliriz. Zamanlaması nasıl olacak? Sabah güneş doğduktan sonra erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra Leylandii servisine bu şekilde basınçlı su tutarak Leylandii servisinde bulunan tükürük böcekleri ve nifleri rahatlıkla uzaklaştırabilirsiniz. Peki kimyasal çözümü nedir? Deltametrin etken maddeli insektisit yani böcek ilacı kullanmak olacaktır. Peki bu böcek ilacımızı ne zaman kullanacağız? Niflerin oluşturmuş olduğu köpüklerden sonra, köpükleri gördükten sonra bir uygulama, daha sonra 15 gün sonra ikinci bir uygulama daha yapabilirsiniz. Daha sonraki süreçte yine Leylandii serisi ile oluşturmuş olduğunuz çitte niflerin oluşturduğu bu köpükleri gördüğünüz anda tekrar bir ilaçlama daha yapabilirsiniz. Tükürük böcekleri çok iyi saklandıkları için Leylandii servisi üzerinde onları görmeniz mümkün olmayacaktır. Tükürük böceklerinin en doğru, en basit, en anlaşılır tespiti bu tükürük şeklindeki oluşturmuş oldukları sıvıları, beyaz sıvıları gördükten sonra kültürel işlemlere ya da ilaçlamaya başlamak olacaktır. Leylandii servisi hastalık ve zararlıları konulu ilk videomu sizlerle paylaştım. Leylandii hastalıkları, Leylandii zararlıları konulu videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.